Merhaba. En başta belirtmek isterim ki elinizde yayınlanmaya hazır bir taslağınız veya henüz fikir aşamasında bir kitap projeniz varsa bu video sizin için biraz moral bozucu olabilir. Çünkü size duymak istediklerinizi değil, gerçekleri söyleme niyetindeyim. Şimdi notlarıma bakarak ilerleyeceğim. Bildiğiniz gibi artık günümüzde bilgiye erişmek çok kolay bir hale geldi. Örnek vermek gerekirse şu an YouTube'un arama kısmına nasıl kitap yazarım veya kitabımı nasıl yayınlatırım yazdığınız anda karşınıza yüzlerce video çıkacaktır. Ancak bu videoların pek çoğu hatalı, eksik ve yetersiz bilgiler içermekte. Dolayısıyla bilgiye erişmenin kolaylaşması beraberinde muazzam bir bilgi kirliliğini de getirdi. Bu yüzden yazar adaylarına, hatta çok sevdiğim bir yazar, aynı zamanda editör büyüğümün yani Zafer Köse'nin deyimiyle hevesli amatörlere yönelik hayal satmayan gerçekçi bir video yapmak istedim. Öncelikle şuradan başlayalım. Yazar olmayı, hatta bir kitap yayınlatmayı kafaya koyduğunuzu varsayıyorum. Hadi işi bir adım öteye taşıyalım. Elinizde bitmiş bir roman veya öykü taslağı olduğunu düşünelim. Büyük bir özenle hazırladınız. İşte geceler boyu üstünde çalıştığınız yüzlerce sayfadan oluşan o taslak şimdi masa üstündeki bir klasörde dijital bir belge olarak veya yazıdan aldığınız çıktılar halinde yanı başınızda duruyor. Taslağı anneniz, sevgiliniz, eşiniz veya en yakın arkadaşınıza okuttunuz. Bir iki ufak eleştiri dışında herkes olumlu görüş beyan edip sizi yüreklendirdi. Zaten yakın zamanda bir sürü yeni dönem yazarının kitabını okuduğunuzu varsayalım. Tabii dolayısıyla ben bunlardan daha iyi yazarım diye içinizden geçirmişsinizdir. Bu konuda da haklısınız. Çünkü günümüzde maalesef en kibar tabirle kağıt israfı olarak adlandırabileceğimiz yüzlerce kitap yığınlar halinde kitapçıların vitrinlerini süslüyor. Muhtemeldir ki siz dil, üslup ve kurgu konusunda onlardan daha iyi bir noktada olabilirsiniz. Neyse, bu gazla taslağı prestijli bir yayın evine gönderdiniz. Yayın evi bir hafta sonra size dönüş yapacak ve kitabın gerçek bir şaheser olduğunu söyleyecek. Sonrasında editoryal çalışmayı tamamlayıp kitabınızı hemen yayın takvimine alacaklar. Bu kadar hayal yeter. Size olacakları söyleyeyim. Yayın evi en iyi ihtimalle 6, en kötü ihtimalle 9 ay sonra size kısacık bir bilgilendirme maili atıp kibarca red cevabını iletecek. Neden bu kadar uzun sürüyor süreç derseniz, yayın evi sizin yüzlerce sayfalık romanınızı veya öykülerinizi baştan sona okuduğu için değil. Genellikle yayın evlerinde şayet tanınmış ve olumlu referanslara sahip bir yazar değilseniz ilk 5 sayfa kuralı vardır. Yani ilk 5 sayfayı okurlar ve kitap gerçek manada edebi bir değere sahipse devamını okuyup bir üst kurula yollarlar. Ki bu 5 sayfa kuralı günümüzde ilk bir sayfa, hatta ilk birkaç paragraf olarak değişti. Çünkü artık yayın evlerine, hele ki prestijli ciddi yayıncılara her ay onlarca yeni dosya gidiyor. Yüzlerce sayfa boyunca sıkıcı anılarını anlatan emekli albaylardan tutun da tuhaf derecede kötü şiirlerini seçki haline getiren ev hanımlarına, hatta yeryüzündeki en fırtınalı aşk hikayesine imza attığını düşünen depresif ergenlere kadar. Yüzlerce taslak her ay düzenli olarak yayıncıların mail kutusuna düşüyor. Üstelik ne acıdır ki her biri çok iyi yazdığını düşünüyor. Konuyla alakalı son derece isabetli bir söz var. Bir şeyin sayısı arttıkça değeri düşer ve saygınlığı azalır. Peki taslağınız red yedi diyelim. Şimdi ne yapacaksınız? Hemen B planına geçip daha mütevazi yayın evlerinin kapısını çalmayı aklınızdan geçirmeniz olası. Ancak bu noktada başka sorunlarla karşılaşacaksınız. Birincisi, mevcut ekonomik koşullar yüzünden bugün küçük yayıncılar ciddi bir darboğaz içindeler. Artan kağıt maliyetleri yüzünden pek çoğu kitap basmayı çoktan durdurdu bile. Hatta daha acısı, ilkeli ve edebiyata gerçekten saygısı olan pek çok bağımsız yayın evi çoktan kepenk indirdi. Ayakta kalanların birçoğu ise parayla kitap basma işine yöneldi ki siz elinizde red yemiş bir taslakla bu yayıncılardan birinin kapısını çaldığınız anda size kitabınızı parayla basmayı teklif edeceklerdir. Bu parayla kitap basma işi maalesef ciddi bir iş modeli haline geldi ve edebiyattaki yozlaşmanın da başlıca sebeplerinden birini teşkil ettiğini söylemek hiç de hatalı olmaz. Tabii yayın evi dediğimiz şey neticede ticari bir işletmedir ve ayakta kalabilmek adına bu tarz yollara girmesi gayet doğaldır. Ancak buradaki asıl mesele sizin bunu kabul edip etmeyeceğinizdir. Şimdi gelin, kabul ederseniz ne olur, etmezseniz ne olur, onları ele alalım. Diyelim ki ret yiyen taslağı yayıncıya teslim ettiniz. Ücretle anlaştınız
çalıştınız, ödemeyi de yaptınız. Taslağınız önce editoryal çalışmayı alınacak. Redaksiyon dediğimiz süreçte buna dahil. Sonra kapak, tasarım, dizgi, baskı vesaire derken nihayetinde kitabınız basımdan çıkıp dağıtılmaya başlanacak. Yayın evi size sunduğu paket program dahilinde bir manada her şey dahil anlayışıyla sosyal medyada tanıtım postları hazırlayacak. Belki yanına bir iki tane de tanıtım videosu ekleyecek. Hatta belki de toplamda 100-200 tane abonesi olan bir yerel gazetede kitabınızın reklamı tam sayfa olarak yer alacak. Ve en nihayetinde 3 ay sonra hiç kimsenin hatırlamayacağı bir kitaba sahip olacaksınız. Daha kötüsünü söyleyeyim. Parayla kitap bastırdığınız için sizi hiçbir prestijli yayın evi artık dikkate almayacak. Çünkü doğru yöntem bu değil arkadaşlar. Red yedim diye karaları bağlayıp alternatif yollara yönelmek, arka kapıyı zorlamak, hatta bacadan girmeye çalışmak doğru bir yöntem değildir. Doğru yöntem eve kapıyı çalarak, kabul görerek girmektir. Bacadan girmeye çalışmak değildir. Neticede siz Noel Baba değilsiniz. Diğer yandan Türkiye'de genel okuma oranı %0.1 iken her yıl bu küçücük yüzdelik dilimin beklentilerine talip olan binlerce yeni yazarın ortaya çıkması ve basılı kitap sayısının yıllık 20 bine yaklaşması gibi bir dezavantaj da var. Yani şöyle düşünün. Hangi edebiyat okuyucusu bu kadar fazla yeni yazarı takip edebilir ve onların eserlerini satın alabilir ki? Bu mümkün değil. Kaldı ki bugün 150 sayfalık bir kitap bile artan kağıt ve işçilik maliyetleri nedeniyle neredeyse 40-50 liradan satılıyor. Dolayısıyla 50-60 liralık aylık abonelik ücretleri karşısında sınırsız sayıda sesli ve dijital kitaplar sunan servislerin yaygınlaştığı şu dönemde neden biri kalkıp sizin 100 sayfalık eserinize yani 3-4 saatlik okuma sonrası kitaplığa kaldıracağı basılı bir materyale 40 lira ödesin? Bu hem yazar hem de yayıncılar açısından apayrı bir soru. Peki doğru yöntem nedir? Doğru yöntem tıpkı geçmişteki gibi yani yayıncılığın ve edebiyatın belirli ilkeler ve disiplinler çerçevesinde icra edildiği dönemlerde olduğu gibi kabul görerek ve ehil kişilerin onayını alarak ilerlemektir. Yani daha açık ifade edeyim, saygın edebiyat dergilerine öykülerinizi yollamak, oralarda yazılarınızı yayınlatıp belirli bir kitlenin beğenisini kazanmak, hatta edebiyat camiasında tanınan, isim yapmış, yazma teknikleri üstüne teoriler geliştirmiş yetkin kişilerin yazarlık atölyelerine katılmak, hatta okuma atölyelerine dahil olmak. Tabii ki belirli bir üslup geliştirmek için bol bol yazmak ve en önemlisi bol bol kitap okumak. Ve sonrasında prestijli öykü yarışmalarına girmek ve o yarışmalardan birinde veya birkaçında birincilik, finale kalma, ilk ona girme gibi size avantaj sağlayacak sonuçlar elde etmek. Bunları başardığınız takdirde emin olun kapısını çaldığınız o ciddi yayın evlerinin size bakış açısı değişecektir. Yani takdir edersiniz ki sıfır referansla bir yayıncının kapısını çalmakla, belirli edinimlerle, başarılarla o kapıyı çalmak aynı şeyler değil. Tabii bu bahsettiklerim ciddi mesai gerektiren, sabır isteyen şeyler. Tabiatıyla bunlara ayıracak zamanınız yoksa ve yeterince sabırlı değilseniz bu işe hiç bulaşmamanız daha mantıklı olacaktır. Videoyu daha uzun tutmamak adına şimdilik sonlandırıyorum. Bir başka bölümde tüm bu konulardan daha mühim ve daha öncelikli bir konu sayılan yazma meselesinin kendisi üzerine dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Zira emin olun tüm bu anlattığım olumsuzluklara rağmen anlam yaratabilme kabiliyetine sahip, geleneksel edebiyat kalıplarına uyan bir eser er ya da geç hak ettiği ilgiyi görecektir. Edebiyat sohbetlerinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.